Kızıl. Kırdı gene. Müptela paşam. Arap. Evladım ne oldu? Ha? İyi misin? Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Arap! Bu haldeki çocuğa mı sıkacaksın? Yanlış. Çok yanlış. Baksana. Heroin etkisinde. Kim yaptı sana bunu? Şık. 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 Topur. Bu çocuğu alıp hemen hekime götüreceksin. Hekime götüremezsen hekimi buraya getir. Tamam mı Çopur? Doğru yerdeyiz. Çopur. Hekime götüreceksin. Selamünaleyküm. 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 Oho Fehim Paşam. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Rüzgar bizi yerimizden hareket ettiremez sevgilim. Şık gördüm. Masamıza oturup oyun çevirecek kimse yok mu? Olmaz mı? Beyler. Paşamızın masasına oturana kumarhanemiz 1000 lira kredi veriyor. Biz kaybedeceğimizi bildiğimiz masaya oturmayız. Namını duyurmuş paşam. Yani oyun oynayamayacak mıyım ben? Olur mu hiç? Madem masamıza oturan çıkmadı, oturanlar çıksın o vakit. Hay hay. Haydi beyler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz seninle ne yapalım biliyor musun bana? Ne yapalım paşam? Zar atalım. Zar? Neyine paşam? Doğru bilgisine. Bu saatte evladım nereden geliyor diye merak ettim. Sultanahmet'ten mi, Beyazıt'tan mı? Topkapı'dan mı, Eyüp'ten mi? Pera.
Yani ahalinin nazarındaki Bizans'tan. Öyle mi? Öyle ya Abdülkadir Efendi. Ceddimiz bize bu mübarek şehri Hera'da, Galata'da gönül eğlendirelim diye bıraktı, öyle mi? Hanedan-ı Ali Osman'ın damağına haram şerbetler, yüreğine haram zevkler değsin diye nice şehitler verdi toprağa. Öyle mi? Bak evladım, bu meşale önümüzü aydınlatan bir rehber. Asırdan asıra sultanlarımızın elinde bir emanet. Evvela atamız Osman Bey yandı. Sonra o Orhan Bey'in meşalesini yaktı. Fatih Sultan Mehmet'in meşalesini babası Murat Han, Kanuni Sultan Süleyman'ın meşalesini babası Sultan Selim yaktı. Bu hanedan yüreğine düşen ateşi körüklemekle ve kendisinden sonra gelen yüreğe düşürmekle vazifelidir. Kul Hamid, babasının yaktığı meşaleyi sımsıkı elinde tutmaktadır. Lakin yüreğini yakan başka bir ateş var. Emaneti kendisinden sonraki nesle devredememektedir. Neden? Çünkü herkesin vatanı için, devleti milleti için yanmasını beklediği evladı Abdülkadir Efendi, Eyüp'te, Beyazıt'ta ceddinin mübarek kokusuyla sarhoş olmaktansa Hera'da, Galata'da bize yabancı ateşlerin içinde eriyip gidiyor. Neden baba, neden? Neden bana zulmediyorsun? Yan evladım, yan. Bir kez olsun atanın sözünü dinle. Bu meşale yüreğin yanmadıkça sana yol göstermeyecek. Patlatmış vallahi billahi. Oo. Demek şehzademiz bunu da yaptı ha? Yani Seniham, yavrumuza böyle vuran eller kırılsın. Kırılsın inşallah. Gel. Oo, çok acır o be Seniham. Şiş ya o bakımdan. Sağ olun pederim. Bastır yavrum. Heh. Abim memlekete adaletle hükmedeyim, bir kuşun kanadı kırılmasın diye uğraşsın. Oğlu zorba çıktı başımıza. Ama bir şey diyeyim mi Seniham? Hünkârımız bunu duysa hesabını sorar. Duyacak elbet. Sakın. Sakın validem. Abdülkadir'le benim aramda bu mesele. Sakın gidip çocuk gibi dayıma şikayet etmeyin. Ne yapacaksın oğlum? Sen de gidip Abdülkadir'in yüzünü mü morartacaksın? Ne biçim akıllar veriyorsun Seniham yavrumuza? Sakın evladım, sakın öyle bir şey yapmayasın. Canına mı susadın sen? Merak etmeyin. Canıma susamadım. Abdülkadir'e de dokunmayacağım. Ama bunu da onun yanına bırakmayacağım. Sabahattin, oğlum sakin ol. Sakın. Sakın validem. Oğlum, Çok kızmış, çok üzülmüş be Seniham.
Eti de öyle sehpanın üstüne fırlattı. Al şunu al. Bak ben sadrazam olunca hiç kimse bizim evladımıza vuramayacak. Bidar kadının marifeti bu aslında. Öyle mi diyorsun? Öyle. Abdülkadir'e verdiği edep bu kadar işte. Değil mi? Ama sen dur. Ben gidip konuşacağım onunla. Konuş Seniham, konuş. Eğer oğlunu dizginlemeyi beceremiyorsa da gidip abime anlatacağım her şeyi. Anlat Seniham, abine her şeyi anlat. Zaten insanın içinde bir şey tutması iyi değil. Her şeyi anlat. Mutlaka anlatacağım. İlk soru. Dikkatli dinle. Bu heroin denen maddeyi daha önce hiç duydun mu? Hiç duymadım paşam. Ne işe yarıyormuş ki bu? Heroin. Heroin. İlaç mümessiline benzer bir halin mi var? Demek daha önce hiç duymadın. Son soru Manuel. Bir tüccarın sattığı şeyi bilmemesi mümkün mü? Davrananı yakarım ha. Çek. Yürü. Yürü. Aç. Gir içeri. Uslu oturun burada. Kalk. Paşam. 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 Korkma Manuel. Paşam. Korkma Manuel. Bak. Paşam. Kulağın duruyor. Burnunu kesmedim. Diline bakayım. Dilini kesmedim Manuel. Konuşsana. Paşam çok para verdiler. Ha? Gençlere sat dediler. İlaç dediler. Ama ben gördüm paşam. İçen uçuyor paşam. Peki, Şık Manol. Sen bu hapları kimden aldın Manuel? İyi adına iyi yemin ederim. Bilmiyorum paşam. Bilmiyorum. Haftada bir mekanın arkasında sepete bırakıyorlar. Akşamları da gelip parayı alıyorlar. Kimseyi gördüm yok. Kimdirler, nedirler hiç bilmiyorum paşam. Teslimatın ne zaman? Beş gün sonra paşam. 2 gün önce getirdiler. Yok biz o kadar bekleyemeyiz. Bekleriz paşam. Bekleyemeyiz. Paşam bekleriz. Yok bekleyemeyiz. Otur. Bekleriz paşam. Şık Manuel. Küçük bir ikaz olarak şıklığına bir zayiat. Ağzını aç. Paşam ne olur. Lütfen ağzını aç. Paşam. Ağzını aç! Aç!
Paşam bu çıkmıyor. Atalım Fredo'cum. Şimdi anlaşıldı. Gardırobunuzun neden bu kadar geniş olduğu. Ne kadar titiz olursak olalım, çöplükte gezinirken kire bulaşıyoruz Meyit Efendi. Fredo'cum. Tanışıyor muyuz? Osman. Söğütlü Osman. Sahip Kıran Efendim bahsetmişti. Buyurun. Gençlerimi söylüyorum Meyit Efendi. Hem de senin gibi değil. Gerçekten ölüyor. Şu kadarcık toz için. Benim memleketimdeki genç ölürken birkaç damla kanın hesabını yapamam. Yaptırmam. Bir neticeye varabildiniz mi? Döktüğünüz kan üzerinden. Ha, o ciddi bir şey değildi. Ben henüz kan dökmeye başlamadım. Maalesef duvara tosladık. Bu adamlar bir yere teslimat yapıyorlarmış. Ama 5 gün beklememiz gerekiyor. Adamlar çok hassas ve teşkilatlılar. Bakalım. Bidar kadın. Hayırdır Seniha Sultan? Böyle izin almadan selamsız girdiğinize göre çok mühim bir şey olmalı. Öyle. Abdülkadir sokak serserileri gibi bir kumarhanede kavga etmiş. Abdülkadir. Kavga mı etmiş? Kiminle? Oğlum Sabahattin'le. Sabahattin'e vurmuş. Abdülkadir'le Sabahattin'in arası daima çok iyidir. Sabahattin'e niye vursun ki? Çünkü Sabahattin Abdülkadir'in tüm parasını ve onurunu kumar masasında kaybettiğini görünce ona mani olmak istemiş. Onu masadan kaldırmaya çalışmış. Abdülkadir de itiraz edip ona vurmuş. Aman Allah'ım. Bu çocuk ne zaman toparlanacak? Ne zaman düzelecek? Siz onun kabahatlerini abimden gizlediğiniz müddetçe toparlanması çok zor. Anlayın artık. Onu idare edemiyorsunuz. Bence Abdülkadir haddini iyice aştı. Onu ancak hünkârımız yola getirebilir. Hünkârımız eğer bu olanları duyarsa Abdülkadir'e olan bütün itimadı biter. Seniha Sultan, eğer yeğeninize bir iyilik yapmak istiyorsanız bunu hünkârımıza söylemeyin. Abdülkadir benim yeğenim elbet. Lakin Sabahattin de oğlum. O yüzden kusura bakmayın, oğluma attığı yumruğu sineye çekemeyeceğim. Sultanım. Söyle Zülfet. Abaze prensesleri Efsun ve Pakize Hanım gelmişler. Huzurunuza kabul edilmeyi bekliyorlar. Niye gelmişler söylediler mi? Hayır. Sultanım, lakin halleri pek iyi görünmüyor. Hemen içeri alın. Neymiş dertleri öğrenelim. Buraya kadar geldiklerine göre mühim bir şey olmalı. Selamünaleyküm. Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ olasın, sağ olasın. Telgrafhanenizden gönderilen telgrafları tetkik etmek istemekteyiz. Yalnızca başka şirketler tarafından gelen telgrafları inceleyebilirsiniz efendim. Nedenmiş o? Devlet-i Haliye'nin giden evrakları inceleme yetkisi yok. Şirketimiz bu gizliliği korumakla yükümlüdür. Bu iş devlet meselesidir. Devletin âli menfaatleri sizin telgraf şirketinizin nizamlarından çok daha evvel gelir. Söylediğimi yerine getiriniz. Derhal. Mahmut Paşam, sakin olun. Nizamnamelere biz uymazsak kim uyacak?
Gelen evraklara bakalım biz. Şimdi Tahsin Paşa, yeri geldiğinde devletin sert yüzünü de göstermemiz icap eder. Zaten yakında sadaret makamı bana geldiğinde benim usulüm bu tür olacak. Şimdiden bilinsin. Buyurun. Sultanım, bizi huzurunuza kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Habersiz çıkıp geldik, lakin nereye gideceğimizi bilemedik. Hayırdır Efsun Hanım? Kötü bir şey mi oldu? Çekinmeyin, anlatın lütfen. Dün gece evimize hırsız girdi. Ne var ne yok her şeyimizi çaldı. Canımızı zor kurtardık. Hay Allah. Size bir zarar vermedi inşallah. Yok sultanım, şükür vermedi. Ablam babamı silahıyla ateş etti. Kurtardı bizi. Çok şükür verilmiş sadakanız varmış. Peki bu hırsızlık mevzusunu karakola beyan ettiniz mi? Ettik sultanım. Alakadar olacaklarını söylediler. Lakin biz konağa girmeye cesaret edemedik. Daha güvenli, yeni bir konak bulana kadar kapıda beklemek üzere muhafız talep etmeye geldik sizden. Elbette. Ben evinizin emniyeti için elimden gelen her şeyi yaparım. Lakin ben derim ki siz yine de birkaç gün burada kalın, misafirimiz olun. Bende de misafir olabilirdiniz. Zaten saraya kadar gelmenize de lüzum yoktu. Karakoldan sonra keşke hemen bana gelseydiniz. Şadiye Sultan durun bekleyin. Sultan affedin. Şadiye? Ne oldu kızım? Bir şey mi oldu? Babam marangozhanesine girmek istiyorum. Şadiyeciğim, biliyorsun orası pek sana uygun bir yer değil. Hünkâr babam gibi ben de marangozluk yapmak istiyorum. Sıkıldım ben. Senin bugün piyano dersin yok muydu? Piyano öğretmeni hastalanmış sultanım. Bugün ders yapamadılar. Sen de resim yap Şadiyeciğim. Hem resim yapmayı çok seversin sen. Sultanım, müsaade ederseniz Şadiye Sultan'ın piyano dersini Pakize versin. Kendisi dillendirmeyi çok sevmez lakin doğuştan yeteneklidir. Maşallah. Maşallah. Telgraf şirketinde arşivi incelemek için heyet geldi. Her şey ortaya çıkacak. Abdülhamit izimizin peşinde. Ama hiçbir şey bulamayacak. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Parvus? Gizlilik kararı var. Yetkileri sınırlı. Hiçbir şey öğrenemeyecekleri için mi korkayım yani? Hiçbir şey olmayacak. Bel de bizimle oradan iletişim kuruyor. Giden telgrafları görmeye izinleri yok. Ama gelenlere var. Şifreli değil mi telgraflar? Şifreli ama ya çözülürse? Gel. Hünkârım, Mahmut Paşa tetkike devam ediyor. Acil bir durum olduğu için ben geldim. Hünkârım, Fransız Posta ve Telgraf Kumpanyası'ndan giden postalarla alakalı gizlilik kararı olduğu için onlara bakamadık. Malumunuz kapitülasyonlar onlara böyle bir hak tanıyor. Lakin diğer kumpanyalar üzerinden gelen postaların gizlilik kararı Fransız mesuliyetinde olmadığı için onlara bakabildik. Ne keşfettiniz? Bu rakamlar nedir paşa? Hünkârım, 7 farklı telgraf hattından 7 farklı posta kutusuna giden rakamlar. Sadece rakamlardan oluşan bir telgraf. 7 farklı posta kutusu. Hayreti mucib. Anlaşılan o ki bir şifreleme. Gelen telgrafların kontrol edilebileceğini bildiklerinden şifrelemişler. Kim göndermiş olabilir hünkâr?
Parvus mu? Parvus olamaz paşa. O zaten burada. Tahmin ettiğimiz gibi. Payitahtta başka bir teşkilat var. Belki Parvus'un haberi dahi yok. Belki sadece yardım ediyor. Sadece rakamlardan oluşan bir şifre. 14-11, 13-35, 18-4, 76-27. Bu mesajlar ilginç. Lakin peşinde olduğumuz şey bu değil. Parvus'un buradan gönderdikleri ne? Mühim olan bu. Hünkâr, malumunuz olduğu üzere onları göremiyoruz. Ben bu şifrelerle alakadar olacağım paşa. Asıl işimiz Parvus'un neyin peşinde olduğu. Aklını mı yitirdin oğlum sen? Sen Sabahattin'e nasıl vurursun Abdülkadir? Şehzadelik yetmedi de Külhan Bey mi oldun şimdi? Senin ne işin var kumarhanelerde? Evvela hangi sualini cevaplayayım? Gerçi sen bu sualleri cevaplarını öğrenmek için sormuyorsun, öyle değil mi? Hepsinin cevabını bekliyorum. Yoksa sen vaziyeti babana mı izah etmek istersin? Lüzumun var mı? Gerekli izahı sen yapmışsındır zaten. Abdülkadir! Abdülkadir! Allah'ım nasıl düzelecek bu çocuk? Ne yapacağım ben? Beğendiniz mi? Çok beğendim. Abi, ne oldu? Kabahat mi işledik? Sen de Şadiye. Kız kardeşimle bu odaya girmek için kimden izin aldınız? Bidar Sultan izin verdi şehzadem. Şadiye Sultan'ın piyano öğretmeni rahatsızlanmış. Siz piyano öğretmeni misiniz? Hayır. Lakin ülkemdeyken... İzahata lüzum yok. Belli ki üstünüze düşmeyen bir vazife almışsınız. Bağışlayın. Abim neden böyle kızdı ki anlayamadım. Tahsin ve Mahmut Paşalar Fransız Posta ve Telgraf Kumpanyası'na gittiler. Lakin sadece gelen postalara bakabildik. Payitahttan giden postalara gizlilik kararı var. Kapitülasyonlarla korunuyorlar. Bizim ihtiyacımız olansa buradan gönderilen postalar. Bu nasıl mümkün olacak peki? Tek bir yol var. Fransız Posta Teşkilatı devletler arası bir suça karışacak olursa devletimiz için her türlü hak doğar. Lakin bu suçun tüm milletleri alakadar etmesi gerekir hünkârım. Tecrübe gözlüğüyle bakınca işler böyle kolaylaşıyor işte. Biz bir yolunu bulacağız. O şirketin postalarına ulaşmak için. Sizden istediğimse başka bir şey. Posta ve Telgraf Nazırlığımız büyümeli. Bu mıntıkada en iyisi olmalı. Haberleşmeyi elimizde tutmadığımız takdirde ne felaketlerle karşılaşacağımız ortada. Ne yapacağız hünkârım? Evvela rakip firmaları yıldıracağız. Nasıl? En ucuz postayı bizim şirketimiz taşıyacak. Yarından itibaren posta ve telgraf ücretleri yarıya indirilecek. Siz daha iyi bilirsiniz hünkârım. Lakin böyle yaptığımız zaman şirket batar. Siz mutlaka bir tedbir düşünmüşsünüzdür. Zarar hazine-i hassadan karşılanacak. Bu işten ne umuyoruz hünkârım?
Rakip şirketler rekabet edemez hale gelmeliler. Fransız şirketini batmaya ya da satmaya mecbur bırakacağız. Gözlerimizin üzerlerinde olduğunu onlara gösterelim. Bizim memleketimizde, bizim aleyhimizde faaliyet gösteriyorlarsa, bunun bedeli olacağının işaretini onlara göstermeliyiz. Biz de milletler arası bir suçla bu şirketin bir bağı var mı ona bakalım. Ne güzel kokuyor bahçe. Öyle. Abim ağaçlara da çiçeklere de insanlar kadar kıymet verir. Her can kutsaldır onun için. Ne güzel. Bahçede dolaşmak çok iyi geldi. Malum. Dünkü hadisenin tesirini hala atamadık üzerimizden. Açıkçası bu hususta size biraz gönül koydum. Neden? Sizi kıracak bir şey mi yaptık farkında olmadan? Estağfurullah. Öyle bir şey değil. Lakin sadece Bidar kadından evvel vaziyetinizi anlatmak için bana gelmenizi beklerdim. Ne lüzum ederse ben de yapardım sizin için. Elbette. Pakize'nin de benim de bundan hiç şüphemiz yok. Aslında ilk önce size gelme niyetindeydik. Lakin harem işleriyle alakadar olduğunuz için evde değil sarayda olacağınız aklımıza geldi. Doğru düşünmüşsünüz. O halde affedildiniz. Şadiyeciğim, Pakize ablanla birlikte çiçek toplamak ister misin? Evet isterim. Toplayalım mı? Toplayalım sultanım. Gelin. Evet. Sizinle mühim bir mevzuyla alakalı konuşmak istiyorum. Buyurun. Oğlum Sabahattin kardeşinizi görmüş ve çok beğenmiş. Bana Pakize ile evlenmek istediğini söyledi. Ben de sizi görüp tanıdıktan sonra pek münasip olur diye düşündüm. Siz ne dersiniz? Ben de Pakize'de onur duyduk sultanım. Lakin takdir edersiniz ki Pakize'nin fikrini almadan bu hususta cevap vermem doğru olmaz. Elbette haklısınız. O halde Pakize'ye niyetimizden bahsedersiniz. O da inşallah kabul eder. Sonra da tez vakitte oğlumla kardeşinizin düğününü yaparız. Hayırlısı sultanım. Hayırlısı. Sadece rakamlar. Sadece. Kimden geldiği belli değil. Gittiği yer kiralanmış posta kutuları. Hünkârım belki mühim şeyler değildir. Hayır paşa. Böyle rakamlar göndereceksin. Hem de kiralık posta kutularına. Mutlaka işin içinde bir iş var. Eğer bunu çözebilirsek ve ucu kirli bir yere çıkarsa Fransız Posta Teşkilatı'nın ipliğini pazara çıkarırız. Ama bunlar ne? 2.18, 12.35, 6.41, 14.11, 13.35, 18.4, 76.27. Acaba bunlar payitahttaki hane numaraları mı? Saat olsa 76 ile başlayan bir sayı olmaz. Londra'dan 7 ayrı posta kutusuna gönderiliyor. Posta kutularının sahipleri ise belirsiz. Muhatap bu rakamları aldığı vakit bir şeyle eşliyor olması lazım. Ama ne? Hünkârım, belki bir kitaptır. 2. sayfa 18. kelime. Mümkün paşa, mümkün.
Hünkârım, biraz istirahat etseniz mi? Sersazen'de muallim İsmail Hakkı Bey'i çağıralım paşa. Musiki belki ufkumuzu açar. Bir de tamburi Cemil Bey'i çağıralım. Namını çok duyduk. Hünkârım, siz daha ziyade piyano dinlemeyi severdiniz. Batı icrası neşe, Türk musikisi gam verir paşa. Şimdi gam vaktidir. Paşam. Nedir bunlar Söğütlü? Ölümü yenemeyen birinin harf koleksiyonu. Mezar taşından alınmış gibi. Zannederim öyle. Ne manası var bunların? Tahkikat için lüzumluymuş. Size bir isim veremem. Ama kızınızın ölüm emrini bir paşanın verdiğini biliyorum. Dilşat en son ziyaretlerinde kendisini birilerinin takip ettiğini söylemişti. Aynı adamları sarayda paşaların hizmetinde de görmüş. Hoş geldiniz muallim İsmail Hakkı Efendi. Safalar bulduk hünkârım. Tamburi Cemil Bey, siz niçin geri durursunuz? Hünkârım sizden çekinir. Gel efendi, gel. Tamburi Ali Efendi sizi dinledikten sonra eline tambur almama kararı verdi derler. İcranızı yapınız. Namınız kadar mahir değilseniz o vakit korkun. Ne arzu edersiniz hünkârım? Yunus Emre. Demden deme geçelim efendi. Buyurun. Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur. Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir geri alır. Bir dem sararsın kış gibi, şol zemheri olmuş gibi. Bir dem beşaret sen doğar, hoş ile müstan olur. Bir dem beşaretten doğar, hoş ile müstan olur. Bir dem gelir söyleyemez, bir söz şerh eyleyemez. Bir dem dilinden dür döker, dertlilere derman olur. Bir dem varır mescitlere,
Belki bir kitaptır. 2. sayfa 18. kelime. Bana derhal bir İncil getiriniz.